Bir kripto projesi düşün. Kurucusu hiçbir şekilde sosyal medyada konuşmuyor. Hiçbir yatırımcıdan tek kuruş almamış, reklam yapmamış ve hiçbir influencer'a para vermemiş. Buna rağmen kurduğu borsa şu anda günde 10 milyar dolardan fazla işlem hacmine sahip. Bazı günlerde Coinbase'den bile daha fazla. Bahsettiğim kişi Jeff Yan ve bugün sessiz sedasız kurduğu Hyperliquid'i, yani diğer adıyla Hypecoin'i konuşacağız. Sana bu projenin gerçekte ne olduğunu, paranın nereden geldiğini ve arkasında kimlerin durduğunu, önümüzdeki aylarda nelerin olabileceğini gerçek verilerle anlatacağım. Videonun sonunda ise bu coin'in ekonomisine bakıp grafik üzerinde potansiyel senaryolarını inceleyeceğiz. Bu yüzden sonuna kadar kal. Çünkü en kritik kısım orası. Ama başlamadan önce kanala abone olup like bırakırsan çok sevinirim. Hazırsan çayını kahveni al, başlayalım. Hypecoin'in hikayesi ta 2022 yılında Jeff Yan'la başlıyor. Jeff Yan, Harvard'da fizik okumuş, sonra yüksek frekanslı ticaret dünyasında çalışmış biri. Yani bu adam Wall Street'in en hızlı, en acımasız kısmında oyun kurmayı öğrenmiş biri. Daha sonra Shamelon Trading adında kendi market making şirketini kuruyor. Shamelon Jeff lakabı da buradan geliyor. 2022 yılında Harvard'dan tanıdığı ve takma adı Ilyan Sink olan bir yazılımcıyla birlikte Hyperliquid'i kuruyor. Ama burada İlginç bir detay var. Bu proje hiçbir kurumsal yatırımcıdan para almadı. Tüm geliştirme Jeff'in kendi trading şirketinden kazandığı parayla finanse edildi. 29 Kasım 2024'te de Hypecoin'i bir airdropla piyasaya sürülüyor. Yaklaşık 94 bin kullanıcıya dağıtılıyor. Hiçbir yatırım fonuna, hiçbir erken yatırımcıya özel tahsisat yapılmıyor. Bu kripto dünyasında gerçekten çok az rastlanan bir şey. Birazdan tokenomik kısmında bunun neden bu kadar önemli olduğunu göreceğiz. Bugün itibariyle Hyperliquid Lab'de sadece 11 kişi çalışıyor. Düşünsene, 14 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bir proje sadece 11 kişilik bir ekiple yönetiliyor. Bu adam gerçekten bir dahi. Peki bu proje aslında ne iş yapıyor? Basitçe anlatayım. Hyperliquid, Perpetual Futures, yani vadeli ve vadesiz işlem yapabildiğin bir borsa. Ama Binance veya Coinbase gibi merkezi değil. Tamamen şeffaf bir şekilde zincir üzerinde çalışıyor. Şimdi şu soruyu sorabilirsin. Zaten bir sürü merkeziyetsiz borsa var. Hyperliquid'in farkı ne? Bunu basit bir şekilde açıklayayım. Hyperliquid kendi Layer 1 blok zincirini inşa etti. Yani başka bir zincirin üstüne bindirilmiş bir uygulama değil. Kendi altyapısına sahip bir proje. Bu sayede saniyenin çok altında bir işlem onayı, komisyon ödemeden emir verme ve saniyede 200 bin işleme kadar kapasite sunabiliyor. Kısacası Hyperliquid'in ana hedefi uzun vadede tüm finansal sistemi zincir üstüne taşımak. Şimdi gelelim en çok merak edilen kısma. Peki DivideX, GMX, Drift gibi merkeziyetsiz borsalar varken Hyperliquid'i bu borsalardan ne ayırıyor? Burayı dikkatlice dinle çünkü bence burası çok önemli. DivideX gibi projeler Andreessen Horowitz, Paradigm gibi büyük kurumsal şirketlerden ciddi yatırımlar aldı. Bu da yıllar süren token kilit açılışları ve sürekli satış baskısı demek. Hyperliquid'de de bu yok. Yani sıfır kurumsal yatırımcı. İkinci bahsetmek istediğim çoğu rakip likiditeyi otomatik piyasa yapıcıyla sağlıyor. Hyperliquid ise tamamen zincir üzerinde çalışan gerçek bir emir defteri kullanıyor. Yani merkezi borsalardaki gibi alış satış emirlerinin eşleştiği klasik bir sistem ama tamamen şeffaf. Son olarak da ve bence en kritik olanı gelir modeli. Hyperliquid kazandığı işlem ücretlerinin neredeyse tamamını kendi coin'ini satın almak için kullanıyor. Birazdan bunun ne kadar büyük bir mekanizma olduğunu sayılarla göreceğiz. Evet, Hypecoin'in ekonomisini inceleyecek olursak toplam arzı yaklaşık 1 milyar adet coin. Dağıtımı şu şekilde: yaklaşık %31'i kullanıcılara airdrop olarak dağıtıldı. %39'u topluluk ödüllerine, %23.8'i kurucu ekibe, ki bu da 1-2 yıla kadar kilitli. Yani şimdi satmıyorlar ve geri kalan %6'lık kısmı vakıf ve topluluk hibelerine gidiyor. Ama asıl konuşmamız gereken olay şu: Assistance Fund dedikleri mekanizma. Bu fon protokolün topladığı işlem ücretlerinin %97'sini doğrudan açık piyasadan Hype satın almak için kullanıyor. Şu ana kadar bu şekilde 1.3 milyar dolardan fazla Hype geri alınmış durumda ve bunun bir kısmı kalıcı olarak yakılıyor. Şu anda toplam arzın yaklaşık 4.73'ü zaten yakılmış durumda. Şimdi grafiğe bakalım. Hype Haziran 2026'da 76.67 dolarlarla tüm zamanların zirvesini gördü. Şu an fiyatı 55 dolar civarında. Yani zirveden yaklaşık %25 aşağıda. Tabii ki bu bir çöküş değil. Sadece bir düzeltme.
Bakın destek bölgesi 50-53 dolar civarında. Eğer burayı korursa ilk etapta 60 sonra 68 hatta momentum güçlenirse 100 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ama 50 dolar desteği aşağı doğru kırılırsa 35 dolarlara kadar düzeltme gelebilir. Kısacası 50 dolar desteğini iyi takip etmek lazım. Evet, toparlarsak Hype kurumsal yatırımcısız, reklamsız, neredeyse görünmez bir kurucuyla büyüyen ama şu an günlük 10 milyar doları aşan hacimle sektörün en büyük oyunculardan biri haline gelen bir proje. Ekonomisi gerçek gelire dayanıyor. Bu da onu birçok hype'tan ibaret projelerden ayırıyor. İronik ama isim tam oturuyor değil mi? Peki sence bu model sürdürülebilir mi? Yoksa işlem hacmi düşerse bu projede diğerleri gibi çöker mi? Burası CryptoCheck kanalı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.